Evet değerli arkadaşlarım, bir Top 11 videomuza da hoş geldiniz, sefa geldiniz. Arkadaşlar, bir kanal klasiği derler ya, artık bizim de kanalımızın bir klasiği oldu. Bu taktik ve teknik videolar. Taktik ve teknik videoları biliyorsunuz, söylemiştim. Ayrı bir oynatma listesi içinde bulabilirsiniz dedim. Ona bir yenisini daha eklemek üzere huzurlarınızdayım. Ne mutlu bana. Arkadaşlar, bir evvelki videomda bir arkadaşımızın bir yorumunda abi 3, 2, 4, 1 bunu ilgili bir video çeker misin dedi. Ben de baktım, evet, yok, oynatma listemiz içinde de yok. Dolayısıyla bunu da o hazineye bir altın daha ekleyelim istedim değerli kardeşlerim. Şimdi sözü fazla uzatmadan hemen konuya geçiyorum. Arkadaşlar, 3-2-4-1 iki şekilde oynanır. Bir savunma dizilişi 3-2-4-1, bir de hücuma yönelik 3-2-4-1. Önce savunmaya yönelik olan 3-2-4-1'i analiz edelim, sonra diğerine geçeriz. Şimdi arkadaşlar, burada üçlü bir savunma. Ben 3-2-4-1 oynayacak arkadaşlar için şunu ısrarla öneririm. 3 DC kullanıp bitişik nizam yapması daha garanti olur. Şu şekilde de düşünülebilir. Tabii kadromuz şöyle söyleyeyim, yani sarı ünlem işaretlerini siz kale almayın. Kadromuz tabii buna müsait olmadığı için ben buna göre hazırlamış bulundum. Şimdi arkadaşlar bakın, şu şekilde de oynanabilir. Ama ben bunu hiçbir zaman tavsiye etmem. Önde 2 DMC ile, yani şu 2 DMC ile oynanıyorsa eğer, bunların geriye katkıları ile beraber burada biraz daha savunmaya ağırlıklı sağlamlık sağlanabilir. Ama yine de ben her zaman olduğu gibi şu şekilde daha ziyade oynamayı öneririm arkadaşlar. Şimdi savunmaya yönelik şu andaki 3-2-4-1 dizilişimiz ağırlıkla normal de oynayabilir kardeşlerim. Başta normal başlayabilirsiniz. Savunmaya dönebilirsiniz sonradan veya savunma başlayabilirsiniz. Arkadaşlar bakın, ben her zaman ne diyorum? Normal oyuna başlamak, hangi dizilişle başlarsanız başlayın. Çok sert savunma oynamayacaksanız, rakibinizle aranızda çok çok büyük farklar yoksa, normal başlamak daha iyidir. Çünkü normal başlarsanız maçın gidişine göre hücuma çabuk geçersiniz. Veya savunmaya çabuk geçebilirsiniz. Ama savunma başlayıp bir anda hücuma döndüğünüz zaman o çok fazla etkili olmuyor. Özellikle yeni başlayan kardeşlerim için söylüyorum bunu değerli arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar, şurada 3 tane çakılı stopperle oynuyoruz. Kalecimizin önünde. Artı 2 tane de DMC. Yani beşli bir blokla rakibi karşılıyoruz. Burada bunları tabii ML olarak düşünüyorum ben. ML ve MR olarak düşünüyorum. Bunların da tabii top rakipteyken geriye bir miktar yaklaşacağını düşünürsek eğer, orada rakibi 6-7 kişiye yakın bir blokla yakalamamız, yani daha doğrusu karşılamamız mümkün olabilir değerli arkadaşlar. Şimdi gelelim, işin savunma kısmı bu. Gelelim hücum kısmına. Arkadaşlar yine tabii her zaman olduğu gibi bakın, şu kanatların yine önemi var arkadaşlar. Hem geride hem ileride. Hangi diziliş olursa olsun kanat önemli. Çünkü burada bir DR veya DL kullanmıyoruz. Yani bir bekimiz yok. Çakalı 3 stoperle oynadığımız için bir beke sahip değiliz. Dolayısıyla orada MR ve ML pozisyonunda oynayan oyuncunuza 2 kat daha yük binmek zorunda. Çünkü DR ve DL'de hücum ettiğiniz zaman arkadan bir bindirme yapamayacağı için, dolayısıyla buradaki yük çarpı 2 çarpı 2 kanatlara binecektir değerli arkadaşlar. Yani buradaki oyuncularınızın özellikleri, işte orta yapma, top sürme gibi vesaire özelliklerinin iyi olması ve oyun tarzları da varsa oyun tarzlarının da
full veya çarpı 3 olabilir. İyi bir baremde, birimde olmasında fayda var. Bunu özellikle söylüyorum arkadaşlar. Şimdi santrforumuz her zaman olduğu gibi tek. Ama dolayısıyla şimdi orta saha ve kanat bindirmelerinde burada dörtlü ya da beşli bir hücumla rakibe hücum etme şansınız var değerli arkadaşlar. Şimdi savunma pozisyonunda olacağınız için dolayısıyla kontradan çıkacak toplarla özellikle yine bu DMC'lere biraz karışık oldu. Hemen şunu bir düzelteyim. DMC'lerin her zaman öneminden bahsediyorum. DMC'lerin oyuna katılımı ve arkadan atacağı toplarla dolayısıyla kanatların bindirmesiyle hücumda rakibinizin sonlandıramadığı ataklarda kontra toplarda etkili olma şansınız olan bir oyun arkadaşlar. 3-2-4-1. Şimdi gelelim ikinci versiyonuna. Bu ikinci versiyonu açıkçası ben çok tasvip etmiyorum. Bazı arkadaşlarda da bunu gördüm. Şöyle oynuyorlar arkadaşlar. Tabii bu da 3-2-4-1'in ikinci versiyonu. Bu şekilde de oynayanlar var ama orta sahada MC olmazsa eğer bu MC olmaması size sıkıntı yaratır. Şimdi biz onu kale almıyoruz. Diyelim ki şöyle oynayan arkadaşlar da var. Bu da 3-2-4-1. Yani sisteme bakılırsa bu da 3-2-4-1. Ama buradaki en büyük handikap zaten eğer böyle oynuyorsanız açıkçana başınız her zaman sıkıntıya gelebilir. Biz 3 DC ile oynadığımızı farz ediyoruz oyunda. 3 DC kullandığımızı farz ediyoruz. Ama şimdi burada 2 tane MC ile oynuyor muyuz arkadaşlar? 2 MC ile oynuyoruz. Bu şöyle bakıldığı zaman şu güruh artı santrforla beraber hücuma yönelik bir sistem. Hücum oynayacak bir sistem. Ama sonlandıramadığınız ataklarda rakibiniz de eğer size aşağı yukarı denk bir güç veya özellik, yetenek gibi denk bir kuvvetli bir takımsa ve dolayısıyla sizin bu dizilişinize baktığı zaman kontra toplarda AMR, AML kullanıyorsa, burada bir AMC kullanıyorsa, özellikle söylüyorum AMC kullanıyorsa, burada sizin üçlü savunmanıza sıkıntı yaratabilir. Diyeceksiniz ki, abi üçlü savunma evet bitişik oynuyorsunuz. Bitişik oynuyorsunuz ama önünde DMC olmadığı için 2 MC ile oynadığınız için bunlar ne kadar da geri gelse DMC'de oynattığınız mevki kadar defansa yardım etmeyebilir. Dolayısıyla ilk gösterdiğim sistem bence daha doğru diye düşünüyorum. Siz de yorumlara lütfen yazın değerli arkadaşlarım görüşlerinizi ve o değerli kıymetli görüşlerinizi yazın ve hep beraber tekrar ben de sizden bir fikir almış olayım. Şimdi değerli kardeşlerim şöyle söylemek isterim. Burada yine tabii nedir? Eğer bu şekilde bir sistemde oynuyorsanız pardon özür dilerim. AML ve AML pozisyondaki oyuncularınız önemli. Ama şimdi bu oyuncular MR ve ML kadar geriye katkı vermeyecektir. Yani katkı vermeyecektir. Çünkü burada bir bek kullanmıyoruz arkadaşlar. Yani bu oyundaki en büyük handikaplardan biri bu şekilde bir dizaynla çıkıyorsanız eğer dolayısıyla hücuma yakın oynuyorsunuz. Hücum oynuyorsunuz diyebilirim. Evet. Forvet'te, hücumda zenginliğiniz var. Santrfor, arkasında dörtlü bir güruh, arkasında 2 MC. Ama burada yaşayacağınız sıkıntı defans bölgesinde olacaktır. Ki dediğim gibi böyle bir dizilişi ben böyle bu cesaretli bir diziliş olarak görüyorum. Bu cesaretli dizilişi sizden çok düşük bir rakibe karşı mutlak favori çıktığınız orada favori çıktığınız bir takıma karşı
oynayabilirsiniz arkadaşlar. Ama bunu bu şekilde oynamaktansa 2 DMC kullanıp bunları tabii ML ve ML olarak görüyoruz. Şu şekilde oynamak bence daha mantıklı ve mantıksal geliyor arkadaşlar. 3, 2, 4, 1'in 2 versiyonundan bir tanesi. Ha, diyelim arkadaşlar bu şekilde oynadığınız zaman dolayısıyla şuradaki şunu hemen sileyim. Pardon, hemen siliyorum. Şu blok, bu blok üçlü ve önündeki ikili blok dolayısıyla sizin savunmadaki emniyet siboplarınız arkadaşlar. DMC. Ama hücumda da aynı zamanda yine DMC yönlendirici ve oyun kurucu özelliğinde varsa eğer ki cuk oturabilir, ikinci bir özellik veya birinci özellik neyse cuk oturabileceği bir sistem olabilir arkadaşlar. Şimdi 3, 2, 4, 1. 2 versiyonunda gördük arkadaşlar. Ha, ben olsam, eğer ben 3-2-4-1 oynayacak bir oyuncu olsam bu versiyonunu tercih ederim arkadaşlar. Öbür türlükü versiyon evet hücumda çok zengin olabilir. Şu versiyondan bahsediyorum hemen size. Şu versiyondan bahsediyorum. Evet, bu evet 2 AMC, AMR, AML gibi. Bu da bir ayrı bir versiyon ama burada bu orta sahada MC olmayışı başınıza sıkıntı yaratabilir. Şu versiyondan bahsediyorum. Şu versiyon cesaretli bir versiyon. Ama diğeri daha sağlam, daha iyi bir versiyon arkadaşlar. Yine dilimizin döndüğünce ailemizin kanalında sizlerle 3-2-4-1'i paylaşmaya çalıştık. Unuttuğumuz şeyler olabilir, atladığımız şeyler olabilir. Affınıza sığınıyorum, affola diyorum. Sizler de o kıymetli yorumlarınızı yazarsanız çok sevineceğim değerli arkadaşlarım. Dolayısıyla 3-2-4-1'de 3-2-4-1'de 2 versiyon. Savunmaya yönelik bir versiyon, hücuma yönelik bir versiyon. Dolayısıyla ben olsam birinci olan kısmı tercih edebilirdim diyorum. Böyle oynarsam eğer. Arkadaşlar hepinize saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bir başka Top 11 videosunda da tekrar görüşmek üzere diyorum. Saygılar ve sevgiler değerli kardeşlerim.